Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür biz de her şey yolunda. Bugün başlıktan ve fotoğraftan da anlayacağınız gibi konumuz aloe vera. Videoya başlamadan önce hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. İzleyenler anımsayacaklardır. Ben bundan yaklaşık 2 yıl önce evimde bulunan bütün çiçeklerimin bahar bakımını yaptığım bir video paylaşmıştım sizinle. Aslında ben o videoyu 3 yıl önce çektim. 1 yıl boyunca arşivimde kaldı ve nihayet bir fırsat bulup editledikten sonra sizlerle paylaşmıştım. Bu video benim tamamen acemiliğime denk gelen ilk videolarımdandı. Video güzel içeriklerle dolu ancak ben çok fazla tutukluk yapmışım. İşte bir cümleyi kurmuşum, beklemişim, tekrar bir cümle kurmuşum, tekrar beklemişim. Öyle çok boşluklar var ki yani o bir boşlukta bile inanın Amerikalılar bir uzaya gidip herhalde geriye gelebilirlerdi diye düşünüyorum. O videonun aslında ana teması para çiçeğiydi. Para çiçeğini bilenler bilir. Onun çok özel bir dikim aşaması vardır. Ben de o videoda bu dikim aşamasından bahsedip sizinle bunu paylaşmıştım. Yanı sıra çiçeklerimin de bahar bakımlarını yaptım. Saksılarını değiştirdim, topraklarını değiştirdim. İşte çiçeklerimle alakalı ne zaman nasıl sulanmalı, ne zaman dikilmeli gibi çok güzel bilgiler verdiğim bir video olmuştu. Ben bu videoyu yayınladıktan yaklaşık 1 yıl sonra bu videonun içerisinden aloe vera ile alakalı olan bölümü aldım ve tekrar sizlerle paylaştım ki elinizin hemen altında bulunabilsin. Bu iki videomu bu videonun altına linkliyorum. Oradan girip her ikisini de izleyebilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. O tutukluk yaşadığım dediğim ilk paylaştığım video benim kanalımda ilk patlayan video olmuştur. Şimdi hemen sizinle bir öncelikle şu iki aloe veramın bir hayat hikayesini paylaşmak istiyorum. Bakın bakalım aloe veralarım nereden nereye gelmiş. Aloe veram, bakar mısınız ne kadar kocaman, ne kadar büyüdü. Bu aloe vera bitkimi bana 9 ay önce sevgili arkadaşım Efa getirmişti. Efa bunu kendi aloe verasından bölerek benim için dikmişti. Muhtemelen ki sevgiyle dikildi ve çok da sevildiği için böyle kocaman bir aloe vera oldu. İnanın bana 9 ay önce sadece şu gördüğünüz filizler kadardı. Bugünse ayakta durmakta zorlanıyor ve saksısına fazla geliyor. Şurada da minik bir filiz varmış. Bunu da az önce gördüm. Şöyle bıraktığım zaman aloe veram bakar mısınız nasıl devriliyor? Buna Türkiye'de bazı yörelerde sarı sabır çiçeği de deniliyormuş. Bunu ben ilk defa öğrendim. Aynı zamanda faydaları zaten anlatmakla bitmez. Biliyorsunuz ki kozmetikte, tıpta birçok alanda aloe vera özütü kullanılıyor. Hatta ben zaman zaman şu gördüğünüz uçlardan yüzümde kullanıyorum, yüzüme sürüyorum. Gerçekten çok güzel nem veriyor. İşte arkadaşlar o videoda gördüğünüz mini minnacık bebek şu anda sağ tarafımda duruyor. Maşallah bu kadar büyüdü. Aslında bu bebek aloe veraları ilk diktiğinizde çok yavaş büyüyor ama daha sonra büyümeleri hızlanıyor. Ve bu bebeğin annesi de şu anda burada. Aslında saksıdan doldu, taştı. Çevireceğim bir bakın. Ben yanlış yaptım. Biraz sonra gösterecek olduğum işlemde genel anlamda hep buralardan kırmışım. Bakın zaten uçlarından da belli oluyor. Bunları kestiğiniz zaman bunun kestiğiniz yerler mum gibi böyle tekrar birleşiyorlar. Ve bu tarafı da şu hale geldi. Gösterebiliyor muyum acaba? Artık yerinden bile kaldıramıyorum. Ben bu sene bahar mevsimini kaçırdım. Çünkü çok yoğundum. O sebeple bunun saksısını tekrar değiştiremedim. Ancak tekrar değiştirecek olduğum zaman bunu da umarım ki beraber yapabiliriz. Videomda zaten ben gerekeni anlatmışım. Ancak şu var. Mutlaka Google'a aloe vera'nın faydaları diye yazın. İnanın bana faydaları anlatmakla bitmez. Şu ayak tırnağınızdan tutun saç telinize kadar, iç organlarınıza kadar sağlık, güzellik, şifa depolayan bir bitki. Yani bu Allah'ın bence bize vermiş olduğu bir nimet. Herkesin de evinde kullanması gereken bir bitki olduğunu düşünüyorum. Hem görüntü açısından insana huzur veren bir yapısı var, rengi var. Yani bu kadar güzel bir bitki olur. İyi ki de almışım, iyi ki de büyütmüşüm, beslemişim de evimin prensesi yapmışım diye düşünüyorum. Şimdi ben size bugün en basit
yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Ancak ben bununla yüz maskesi yapıyorum, vücut kremi yapıyorum, saçlarımızda kullanıyoruz. Bunların da ekstra bir videosu gelsin derseniz lütfen bu videomun altına yazın ki ben bir gaza geleyim, şöyle bir yıl sonra çekmeyeyim o videoyu. Bir an önce çekeyim, sizlerle paylaşayım. Ben bugün söylediğim gibi en basit yöntemini söyleyeceğim size. Ben bunu acil tarafından nerelerde kullanıyorum? Şimdi hızlı hareket ediyorum. Panik bir insanım. Elimi çarpıyorum, kolumu çarpıyorum. Evde küçük çocuk var. Zara atıyorum, bir tarafını çarpıyor ya da düşüyor. Hemen anında o çarptığımız, darbe aldığımız yerin morarmasını önlemek için öncelikle geliyorum, hemen koparıyorum. İşte koparmışım, burada mum gibi kalmış. Bunlar tekrar büyüyorlar. Hiç dert etmeyin. Zaten iyi ve güzel günlerimizde, iyi ve kötü gün demek istemiyorum ki kötü enerji çekmeyin. Güzel günlerimize eşlik etmek için aloe veramız bizim yanımızda. Koparıyorum ve hemen oraya uyguluyorum. Morarma kalmıyor. Atıyorum küçük bir kesi oldu. Bu genellikle ya Zara'da ve bende oluyor evde. O ufak kesilerde hemen derhal tekrar koparıyorsunuz ve onun üzerine uyguluyorsunuz. Bunun içerisinde nasıl bir madde var bilmiyorum, ancak folyo gibi o kesinin üzerini kaplıyor ve kanamanızı bile durduruyor. Çok daha hızlı iyileşmenizi sağlıyor. Bunu yiyenler de var arkadaşlar. Ben bunun tadını falan merak edip bir denemedim. Herhalde onu yapamam diye düşünüyorum. Şimdi artık size en kısa yoldan bu aloe veramı nasıl kullandığımı anlatacağım. Şimdi size göstermek için ben şu olgun olan bir tane dalını kesip alacağım. Şöyle makasımla kesiyorum. Bunu da yakından göstereyim nasıl yaptığımı. Hemen keser kesmez bakın özütünü salmaya başladı. Bunu kesmenin aslında birçok yöntemi var. Öncelikle hani bu dikenlerinden kurtulabilirsiniz. Ancak ben size benim yaptığım yöntemi göstermek istiyorum. Ben o şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Daha kolayıma geliyor. Şu şekilde ben kesiyorum bunları. Şöyle dikkatli bir şekilde kenarlarından geçiyorum. Tabii bunu yaparken de dikkat etmek gerekiyor ki parmaklarınızı kesmeyin arkadaşlar. Benim bıçakta maşallahı var. Şu şekilde kesmek benim için daha kolay oluyor. Dikenleriyle onunla bununla uğraşmıyorum. Sanırım kestim. Bir deneyelim bakalım kesebilmiş miyim? Şu şekilde bastırarak içindeki özütünü çıkaracağım. Görüyorsunuz bu şekilde çok daha kolay çıkıyor. Şimdi şöyle birkaç tane daha yapalım. Aslında bunu yaparken blenderdan geçirmeyi seviyorum ben. Ama size acil tarafından müdahale etmeniz gerektiğinde tabii ki blenderla falan uğraşmıyorsunuz. Eğer o bakım videolarımı çekmemi isterseniz o zaman sizinle onu da paylaşacağım. Bunları da atmayacağız. Bunları da kullanacağız. Şu şekilde gözüküyor. Ben normalde acil durumlarda bu şekilde zaten uğraşmıyorum. Uğraşmaya vaktiniz olmayabiliyor. Çünkü bir kesi oluşmuş ya da bir darbe alınmış, acil müdahale edilmesi gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Alıyorum normal bir aloe verayı. Şu mesela hemen şöyle ikiye ayırıyorum. Hiç öyle kenarındaki işte dikenlerini falan alacağım diye uğraşmıyorum arkadaşlar. Aldım böyle. Görüyorsunuz zaten. Hemen bununla işte neresi darbe almışsa, nerede kesi olmuşsa bununla şu şekilde üstüne gidiyorum. İşlem bu kadar. Yaprakların da hani boşa gitmesin diye elinize sürebilirsiniz. Bu en kolay yöntemi. Daha sürer sürmez yumuşacık yaptı bak. Şimdi bu tabağa almış olduğumu da biraz şöyle küçülteyim. Alın efendim böyle elinizle ve sürün yüzünüze, göz altlarınıza. Özellikle kaz ayağı kırışıklıkları biliyorsunuz kadınlarda daha ziyade hemen şuralarında bu ince kırışıklıklar oluşur ya, onlara birebir.
Yani o ince çizgileri kesinlikle açıyor. Yüzünüze böyle sürer sürmez böyle fresh bir his veriyor. O insanı gerçekten çok rahatlatıyor. Çok severim o duyguyu ben. Bir de cildiniz ışıl ışıl yapıyor. Bunu gece yatmadan önce sürebilirsiniz yüzünüze. Ondan sonra boynunuzu da tabii unutmayın. Boyun da çok önemli. Ben boynumun altına ameliyat olduğum için bunu çok fazla uyguladım. Şuram biraz çökük durur benim o ameliyat sebebiyle. Çok önemli bir şey değildi ama olsun, sağlık olsun yeter ki. Görüntü o kadar da önemli değil. Böyle boyun altlarınıza sürüyorsunuz. Özellikle duştan sonra vücudunuza sürebilirsiniz. Ama ben söylediğim gibi onu da ekstra size anlatacağım. Ellerinize sürün. Yani sürer sürmez bile gerçekten çok güzel. Mutlaka deneyin. Mutlaka evinize bir tane bile olsa aloe vera alın. Gördünüz, ben minnak bir tane bana hediye geldi ve bu kadar çok aloe veram oldu. Ne yapacağım? Kesip kesip kullanacağım. Kesip kesip kullanacağım. Güzelliğime güzellik katacağım. Şimdi videomu kapatmadan önce o aloe vera videomun altına taze taze birkaç tane soru gelmiş. Bunları böyle canlı canlı dedim bir cevap vereyim. Aslında bu sorular o videomun altında dikkat ederseniz defalarca tekrar sorulmuş olan sorulardı. Birinci soru, aloe vera'ya kaç günde bir su vermeliyiz? Şimdi aynı bitkiler de bizim gibi canlı sonuçta ve bütün canlılar yazın daha fazla suya ihtiyaç duyuyor, kışın belki de daha az suya ihtiyaç duyuyor. Ben şöyle yapıyorum. Aloe vera'mın hemen şöyle toprağını parmağımla kontrol ediyorum ve bunu yaz kış yapıyorum. Tabii kışın daha az ihtiyacı oluyor ama yazın daha fazla kurumuş oluyor toprağı. O zaman şu gördüğünüz büyüklükteki aloe vera'ma 1 su bardağı kadar su veriyorum. Daha sonra şu gördüğünüz büyük boyuttaki aloe vera'ma da yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar su veriyorum. Ancak yine bunların tamamen toprağının kurumasını bekliyorum. Ne zaman toprakları nemini kaybetti, tamamen kurudu, tekrar sulama yapıyorum. Gelelim ikinci soruya. Aloe vera nerede durmalı? Bu da çok fazla sorulmuştu. Aloe vera benimkiler balkonumda kalıyorlar. Sadece sabah güneş alıyor. Direkt güneşi çok fazla sevdiklerini söyleyemem. Ceryanda kalmaları onların hiçbir şekilde hoşuna gitmiyor. Bana göre sadece sabah güneşi gören bir alanda kalırlarsa çok daha sağlıklı büyüyorlar. Diğer soru ise aloe vera'nın rengi koyulaştı. Neden? Bence aloe vera muhtemelen soğukta kaldı. Kışın çok soğukta kalan aloe veralar çok garip bir yeşile bürünürler. Ama bu endişe edilecek bir durum değil. Havalar ısınmaya başlayınca yine onların şu güzel yeşillikleri ortaya çıkacaklardır. Yani aksi bir şey yapmaya gerek yok. Aynen bakımına tekrar o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Benim aloe veram sarardı ve ezilmiş gibi duruyor. Bence muhtemelen aloe vera'nızın yerini değiştirdiniz. Çünkü bunlar da biz insanlar gibi nasıl biz kendi alışmış olduğumuz yatağımızdan farklı bir yatakta yattığımız zaman uyku problemi çekeriz. Bu bitkiler de yeri değiştiği zaman biraz afallıyorlar. Bence yeri değişmiş olduğunu düşünüyorum. Ayrıca size çok önemli bir tüyo vereceğim ama bunu lütfen sürekli olarak kullanmayın. Bir defaya mahsus yapabilirsiniz. Sabahları haşlamış olduğunuz yumurtanın suyunu dökmüyorsunuz, soğutuyorsunuz ve süzüyorsunuz. O çok önemli ki yumurtanın bazen böyle köpüğü kalır üzerinde. O köpüğünün olmaması gerekiyor. Süzdükten sonra soğumuş olan o yumurta haşladığınız suyu bir defaya mahsus bütün bitkilerinize verebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir defaya mahsus. Bir anda çiçeğinizin gerçekten böyle coştuğunu göreceksiniz. Son soruya geçiyorum. Cildimizde, saçımızda ve vücudumuzda aloe vera'yı nasıl kullanırız? Videomun başında da söylediğim gibi lütfen yorumlara yazın, beni biraz gaza getirin. Ben de size ekstra bu videoyu hazırlayayım. Arkadaşlar en önemli ayrıntılardan bir tanesiydi ve ben bunu videomda söylemeyi unuttum. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa hemen bir alerji testi yapabilirsiniz. Minicik aloe vera'nızdan şöyle koparın. Bileğinizin iç kısmına sürün ve 15-20 dakika bekleyin.
Eğer kızarıklık olmazsa o zaman bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ancak aksi takdirde eğer ciddi bir cilt probleminiz varsa doktorunuza danışmadan kesinlikle ve kesinlikle uygulamayın lütfen. Benden şimdilik bu kadar. Artık videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, daha sonra videolarımı beğenmeyi ve YouTube'da biliyorsunuz çok önemli minnak bir kalp bile olsa videonun altında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.